Sevgili dostlarım, hepinize merhaba. Ben Başkan 35. Öncelikle hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Evet sevgili dostlarım, bu videomuzda dolar TL kurunu sizlerle birlikte inceleyelim. Özellikle dolar TL kurundaki 9.60 seviyesinde gelen bir haftalık kapanış. Bu haftalık kapanış sonucunda dolar TL kurunda ne gibi yükselişler veya düşüşler olabilir? Sizlerle birlikte bunu değerlendirelim. Evet sevgili dostlarım, bu videomuzda asgari ücret ve emeklilikte yaşa takılan arkadaşların sorunlarına da biraz değinelim. Bana çok sayıda çünkü mail gelmekte bu konuyla ilgili. O yüzden sizlerle birlikte bir asgari ücret ve emeklilikte yaşa takılan arkadaşlarla ilgili biraz bilgiler de verelim arkadaşlar. Özellikle asgari ücret şu an itibariyle 2021 yılında 2825.90 kuruş olan bir asgari ücret. Ve bu asgari ücrette geçinmeye çalışan ekonomist uzmanların söylediğine göre de arkadaşlar Türkiye'nin şu an itibariyle %45'lere varan seviyede bir asgari ücretli topluluğu oluştu. Ve bu fakirleşmeden dolayı da arkadaşlar ve yüksek enflasyondan dolayı da bu asgari ücretlerin aldığı maaşlar artık kendilerine yetmeyecek duruma kadar geldi. Evet, bu konuyu biraz ele aldığımız zaman bir asgari ücretlinin evli, eşi çalışmayan veya çocuklu olarak aldığı para değişse de bu miktarlar fazla bir fark da göstermiyor. Kabaca asgari ücrete değindiğimiz zaman arkadaşlar bir 1700 TL civarında ev kirası verdiğini düşünürsek bir asgari ücretlinin, kabaca diyorum çünkü buradaki farkı sizler de anlayın veya anlamanızı istiyorum. 1700 lira bir ev kirası. Bunun bir çocuğu varsa 250 TL en az bir servis, okul servis masrafı, 300 TL elektrik masrafı desek, 150 TL su parası ödüyor desek, bunun zaten toplamda 2400 TL'ye varan bir miktara denk geldiği görülmekte arkadaşlar. Bu kabaca. Yani daha bunun içinde bunların harcaması, giyimi veya şuraya buraya gidişi yok. Tek çocuklu bir aileyi düşünecek olursak bu çocuğa okula giderken günlük 10 lira da harçlık verilse arkadaşlar 300 TL'de zaten bu çocuğun harçlığı yapar. Ve totale baktığınız zaman 2700 TL'ye varan bir miktar, bizim kabaca hesaplamış olduğumuz bir miktar ve bu da asgari ücretlinin geçinmesinin hemen hemen sıfıra yakın. Yani bu adamlar hiçbir şey yiyip içmese bile kabaca unuttuklarımız da dahil 2700 TL'ye varan bir masrafı var. Tabii bu iki çocuklu aile servis ücreti 500 TL'ye kadar da çıkabilir. O yüzden bu asgari ücretlere gerçekten acilen ele alınması gerekli diye düşünmekteyim. Bir grupta emeklilikte yaşa takılan arkadaş grubu var. Bu emeklilikte yaşa takılan arkadaş grubu da maç 90 dakika oynanırken kural değişikliğine gittiğini belirtiyorlar. Yani bu arkadaşlar sigortalı ilk başladıkları dönemde arkadaşlar 25 yıl erkeklerde, kadınlarda ise 20 yıl süreyi tamamlayanlar, sigorta prim gün sayısı da yeterli olduğu zaman emekliliğe hak kazanıyorlarmış. Fakat Yaşar Okuyan döneminde bir kanun çıkartılmış ve bu arkadaşların hakları elinden alınmış. Şu an itibariyle bu arkadaşlar emekli olamıyorlar. Sistemde ise emekli gözüktükleri için biliyorsunuz aylık bağlama oranları da değişiyor. Emekli olamadıkları için sistemde de emekli gözüktükleri için bu arkadaşların aylıkları da emeklilik yaşları uzadığı için her yıl düşmekte. Yani şu an emekli olsa 3000 lira emekli maaşı alacak olan bir arkadaşın 5-10 yıl sonra alacağı maaş 2100-2200 TL civarlarına kadar düşüşler gösteriyor. Buradan da bir haksızlığa uğramış durumdalar. Ayrıca emeklilik hakları geldiği halde emekli edilmiyorlar. Buradan da bir haksızlığa uğramış durumdalar. Çalışmak isteseler piyasada yaşları geçmiş diye iş verilmemekte. Ayrıca şimdi bu insanlara baktığımız zaman ne yapabilirler? Hiçbir şey yapamıyorlar. Çünkü ellerinden bir şey gelmiyor.
hükümet kanadına baktığımız zaman bu insanlara çift dikiş gözüyle bakılmakta. Yani hem emekli olup hem de çalışmaya devam edecekleri şeklinde açıklamalar geliyor. Fakat duruma baktığınız zaman, realiteye, gerçeğe baktığınız zaman bu insanlar tamam çalışmak istiyorlar fakat şu anki zaten piyasadaki koşullar da belli. Gençler iş bulamazken bu insanlar nasıl bir iş ortamı kendilerine yaratıp çalışmaya başlasınlar ki geçimlerini sağlayabilsinler. O yüzden bu insanların hakları bir an önce verilmeli. Kanun hiçbir şekilde geriye doğru işletilemez ibaresi bu insanlar için maalesef kanun geriye doğru işletilmiş bir şekilde çalışmakta. O yüzden bu insanların haklarını da buradan sık sık tekrardan dile getirmeye çalışacağım. Ayrıca asgari ücretli arkadaşlarımızın sorunlarına da sık sık değineceğim arkadaşlar. Yani asgari ücret tarafında da durum pek iç açıcı değil. Hiçbir şey yiyip içmeseler bile sadece ev kirası, elektrik, su, okul servis masrafı, onun dışında ellerine kalan para miktarı hemen hemen 0 lira. Bu insanlar da nasıl yiyip içecek ve geçinecek? Evet sevgili dostlarım, şimdi dolar tarafına geçelim. Asgari ücretli ve EYT'li emeklilikte yaşa takılmış arkadaşlarla ilgili görüştükten sonra hemen dolar tarafına sizlerle birlikte bir geçelim. 200 bas puanlık faiz indirimin ardından dolar TL kurunda 9.66 seviyesine doğru yukarı yönlü hareketler sizlerle birlikte bu hafta zaten dolar TL kurunda izledik. Dolar TL kurunda bu kapanışlar bizlere dolar TL kuru için hangi kritik seviyeleri şimdi getirebilir? Sizlerle birlikte dolar Türk lirası kuru fiyatları üzerindeki baskının daha devam edip etmeyeceğini burada değerlendirmeye çalışalım. Bugün itibariyle baktığınız zaman arkadaşlar dolar alalım mı dolar satalım mı şeklinde sorular da gelmekte. Fakat şu anki fiyatlanma çok yüksek arkadaşlar. O yüzden artık buralarda destekler ve dirençler yukarı yönlü hareketleri gösterse de herhangi bir düzeltme hareketi gözükmeden, yaşanmadan dolar TL kurunda alım yapmak riskli olabilir. Bu hafta itibariyle bizler için 9.60 seviyesinden gelen dolar TL kurunda gene 9.68 seviyesi artık bir direnç halini almış durumda. Yani 9.68 bizler için bu hafta yükselişin devamı için bu seviyenin üstüne atması şart olan bir rakam. 9.68 üzerine dolar TL kurunda yükselişler gelmesi durumunda ise arkadaşlar bizlerin beklentisi 9.83'te bulunan direnç seviyesine doğru dolar TL kurunu yukarı yönlü götürecektir. O yüzden 9.68 direnci bu hafta kapanışı itibariyle bizler için çok önemli bir direnç seviyesi olarak gözükmekte. Ayrıca bizler için önemli bir seviye 9.40 bölgesi artık önemli bir destek bölgesi haline gelmiş durumda arkadaşlar. 9.40 üzeri dolar TL kurunda kalışlar ve kapanışlar olduğu müddetçe arkadaşlar hareket maalesef ki hala yukarı yönlü gözükmekte. Baskılama gelir dolar TL kurunda 9.40 seviyesi altında kapanışlar başlar ise arkadaşlar işte o zaman bizler şurada 9.28 civarına doğru bir geri çekilme olayı yaşayabiliriz. Fakat haftalık kapanışlar ve günlük kapanışlar olarak dolar TL kurunda bugün itibariyle baktığımız zaman hala 9.40 üzerinde duran ve kuvvetli seyrini devam ettiren bir dolar TL kuru olduğu da gözden kaçmıyor ve unutulmamalı. Şimdi uzun ve orta vade. Orta vade bir dolar TL kuru incelemesi yaptığımız zaman arkadaşlar bizler için şurada bir yükselen üçgen hareketi mevcut. Bakın şu seviyede bir yükselen üçgen oluşumu mevcut. Bu yükselen üçgen hareketinde şuradaki iki tepe ve dip seviyesi yukarıda 9.40 seviyesi civarlarından 8.90 civarlarından yukarı yönlü kırıldı. Buradaki ana hedef bizler için hangi seviyeler olabilir? Şimdi sizlerle birlikte biz bunu burada bir hesaplayalım ve bulmaya çalışalım. Alt tarafta özellikle şu seviye arkadaşlar, şuradan alttan geçen bir seviye
Ve buradaki seviyenin bizler için kritik öneme sahip olacak bölgesi şu an itibariyle 8.23 civarından geçiyor. Yukarıdaki bölge ise 8.90. Yani burada bir 8.20 70 kuruş desek 8.90 9.60 seviyesini bizlere veriyor. Yani buradaki fiyatlama şuradaki fiyatlama dolar TL kurunda fiyatlanmış durumda. Bizler için şimdi ikinci bir bölge, henüz fiyatlanmamış bir bölge olan üçgen, büyük üçgenin geçtiği bölge ise arkadaşlar, bakın buraya da sizlere dikkatli bir şekilde beni dinlerseniz sizler de çok iyi bir şekilde anlayacaksınız. Bakın burada da şimdi büyük bir üçgen mevcut, oluşmuş durumda. Buradaki bizim büyük üçgenin hedefini de şimdi sizlerle birlikte hesaplayalım. Bakın bu üçgende hesap yaparken bu alt tarafı ve üst taraftaki ana bölgeleri baz alıyorsunuz. Bu bölgenin alttan geçen kısmı 6.85 civarından geçiyor. Yukarıdaki kısım ise arkadaşlar 8.60 civarından geçmekte. Buradaki büyük fiyatlanma gene bizler için 1 lira 75 kuruşluk bir fark yaratıyor. O yüzden bizler buradaki kırılım seviyesi üzerine bu 1.75'e eklediğimiz zaman kırılım da şurada gördüğünüz gibi 8.90 civarlarından geldi. Evet, bizler bu 8.90 üzerindeki kırılımda mum oluşumu olan bölge içerisinde bu 1 lira 75 kuruşu gene dolar TL kuru üzerine eklersek fiyatlanmamış bölge olarak dolar TL kurunda 10 lira 70 kuruş seviyesine gidecek bir potansiyel hala dolar TL kurunda olduğunu söyleyebiliriz. Şimdi bizler için bir önemli kritik seviyede veya yeni dolar kuru almak isteyenler olabilir. Bu arkadaşlar için öncelikle arkadaşlar bir düzeltme seviyesi beklemek şart. Çünkü kırılan bölgeler tekrardan test edilmek isteyebilir. Bizler için test edilmesi durumunda, bakın test edilecektir demiyorum, test edilmesi durumunda 9.28 ilk etapta bir önemli bölge, bu kırılan bölgenin bir retest olması durumunda 9.28 öncelikle bir alım yapılabilir bölge. Tabi bu bölgenin altına sarkmaması koşuluyla 9.28 seviyesinden geçen bölge bu hafta itibariyle bir alım yeri olarak kollanabilecek bölge olarak şu an için gözükmekte. Tabi bu 9.28'in altına iner isek arkadaşlar ikinci bir bölge, yani retest edilebilecek bölge şu an itibariyle 8.95 8.96 civarından geçen bölge. Buradaki ikinci retest dediğimiz bölge 8.96. Yukarıdaki de şuradaki 9.28 bölgeleri. Bu bölgeler önemli çünkü bu bölgelerden alım yapılma durumuna yatırım tavsiyesi olmamak koşuluyla girilebilir arkadaşlar. Veya ben orta vadeciyim diyorsanız da ben sizlere al veya sat kesinlikle diyemem. Çünkü artık biz bu videolara başlamadan önce ilk videolarımızda hemen hemen sizlere ne demiştik? Bu ülkede artık hep yatırımcı olarak yabancı yatırımcıların kazanması değil, bizler artık Türk yatırımcılarının bilinçlenerek onların da artık bu kurlar üzerinde nasıl kazançlı çıkabileceklerine dair formasyonlar olsun, grafikler olsun, nasıl yorumlanabilir, bunu teknik ve temel analizde nasıl birleştirilebilir şeklinde bu yola başladık ve sizlere bu yolda da hizmet etmeye ve bir şeyler göstermeye, öğretmeye çalıştık. İnşallah bu videolarımız sizler için bir başarılı oluyordur. Bunların da gene başarılı olduğunu düşünüyorsanız arkadaşlar kanalımıza bir beğeni atarak bizlere katkıda bulunursunuz. Ayrıca kanalımı dışarıdan da seyreden arkadaşların hepsini kanalımıza davet ediyoruz arkadaşlar. Abone olmaya davet ediyoruz. Evet sevgili dostlarım, şimdi konumuzu özetleyecek olur isek dolar TL kurunda aşağı yönlü hareketlerin başlayabilmesi için öncelikle 9.44 altında dolar TL kurunun kapanış yapması şart. Bizler için buradaki büyük üçgenin hedefi ne dedik? 10.70. Buradaki 10.70 hedefinin de bozulabilmesi için ilk etapta şu 9.44
altında dolar TL kurunda kapanış görmemiz şart. Bu 9.44'ün altında ise sarkma olur ise 9.28 bölgesi ikinci retest bölgesi, yani üçgenin küçük üçgenin kırıldığı bölgenin retest edilmesi durumunda da 9.28 seviyesi aşağı yönlü kırılmadığı müddetçe dolar TL kurunda bir alım fırsatı bölgesi olarak düşünülebilir. Şimdi buralar sizler için anlaşılmıştır umarım. 9.28 altına sarkmalarda ise arkadaşlar stop olunacak. Özellikle uzun vadeci arkadaşlar için bölge, stop bölgesi 9.05'ten geçen bölgedir. Bu bölge, yani bunun altında kapanış olması orta vadeciler ve uzun vadeciler için artık trendin aşağı yönlü döndüğünü gösteren bir bölge. Artık burada pozisyonları short'a geçmekte fayda var diye düşünülmesi gereken bölge. Bu bölgede 9.03'ten geçen 9.05 bölgesinden geçen yerdir. Dolar TL kurunda yukarı yönlü 10.70'e doğru giderken bizler için karşılaşacağımız direnç bölgeleri hangi seviyelerde olabilir? İlk etapta 9.83 bölgesi bir direnç gösterecektir arkadaşlar. Burada bir direnç oluşumu var. Fibolara baktığınız zaman onun üstünde gene 10.06 bölgesinde bir direnç mevcut ve 10.06 üzerinde de 10.45 ve 10.70 seviyelerine doğru gene bir direnç gösterecek bölgelerimiz mevcut. Bizler formasyonlara göre artık yön belirlemesi yapıyoruz. Çünkü oldukça üstlerdeyiz. Buralardan artık alayım mı satayım mı şeklinde yorumlar. Arkadaşlar bizlerin de size buralardan artık bir tavsiyede bulunmamız ancak size zarar verebilir. O yüzden burada artık kendiniz kendi kararlarınızı almanız gerekli. Ayrıca 10.70 9.70 arasında bir 1 liralık fark var. Ben de diyorum ki yukarıdaki her kuvvetli direnç bölgesine yaklaşıldıkça ufak ufak pozisyonlarımızı TL'ye dönmekte fayda var. Tabii bu benim kendi düşüncem. Siz nasıl düşünürsünüz? O da sizin bileceğiniz bir iş. Verdiğim seviyeler 9.28 üzerinde hala dolar TL kuru güçlüdür arkadaşlar. Bu haftada gene 9.68 üzerinde kalıcılık olabilecek mi? Veya yukarı yönlü hareketler olabilecek mi? Bunları takip etmekte fayda var. 9.28, 9.52 ve 9.68 bölgesi direnç. 9.52 ve 9.28'de günlükte takip edilebilecek olan önemli destek bölgeleridir. Evet sevgili dostlarım, bugünkü videomuz da bu kadar. İnşallah bu videomuz da sizlere bir faydası dokunmuştur. Umuduyla videomuza artık bir son verelim. Ben hepinizi çok seviyorum. Hepiniz Allah'a emanet olun. Hoşça kalın arkadaşlar.